Kaldığımız yerden devam edelim. İlhan Şeşen. Daha önce hiç analizini yapmadık. Sarı Sıcak'ta yayınlanmış bir kayıt. Allah rahmet eylesin bu arada. Çok müthiş bir şarkıcıydı. Müthiş bir müzisyendi her şeyden önce. Yani bilmiyorum, bir Türkiye'deki insanların herhalde onunla büyüyen, onun müziğini duymayan yoktur. Ve çok ilginç bir şekilde İlhan Şeşen'in kariyeri, hani bugünkü gençler bileni vardır, bilmeyeni vardır. İlhan Şeşen'in kariyeri çok ilginç. Ya büyük bir bölümü aslında tabii ki tanınıyordu ama patlama yaptığı dönem neredeyse 50 yaş 60 yaş arası döneminde. O da ilginç değil mi Özgün? Yani kariyeri belli bir yaşın üzerindeyken çok büyük bir noktaya ulaştı. Evet. Ve ondan sonra yaptığı albümlerde çok acayip albümlerdi. Yani hani bütün ortalığın sallandığı ben bir 3-4 sene hatırlıyorum. Nefes almadan. Ya. Yani şeyi hatırlıyorum Özgün, hani ıslak etti la 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 la. Neler oluyor bize, yine neler oluyor gülüm. Mesela acayip patlamış parçalar. Çok fazla parçası var. Bu arada şeyle beraber işte Levent Kırca ile beraber meşhur Olacak o kadar. Olacak o kadar. Olacak o kadar. İnanılmaz. Gerçekten hani Türk müzik tarihinde, Türkiye'deki müzik tarihinde çok önemli bir yeri olan ve olacak olan, bazı insanlar ölmez. Ben hep bunu söylerim yani, işte Barış Manço. Kaç sene geçti abi? Üzerinden yani. 27-28 sene oldu. Buradan gitmiş gibi değil. Gittiği için özlüyorsun ama aramızda yaşamaya devam ediyor. Çünkü öyle eserler bırakmış ki o eserler bir yere kaybolmuyor. Yani o hep insanlar o eserlerle büyümüşler. İlhan Şeşen de öyle. Farklı bir sesi var. Dinleyelim. İnşallah canlı performanstır bu. Canlı. Kadroda harika bu arada. Sen türkülerin söylediği de vardı abi. Serhan Yastıman falan çalıyor galiba. Bayağı. Ne kaldı geriye zaten bir sürü boş hatıra. Yaşamak değil ki bu, görüntüler var adeta. Genel olarak dinlediğiniz zaman böyle tam seslere oturmayan bir vokal duyarsınız her zaman. Yani İlhan Şeşen acayip müthiş entonasyon olan bir solist hiçbir zaman olmadı bence. Ama yaptığı müzik ve okuyuş tarzı ilginçtir. Mesela biz şöyle nasıl anlatmaya çalışayım size. Eğer bir şeyi yaparken vokal, mesela bize gelir bir öğrenci, atıyorum der ki ya hocam işte ben şöyle bir name var. Onu yapmaya çalışıyorum falan ama çok zor oluyor, yapamıyorum ama deniyorum. Ve mesela o yapamadığı haldeki kayıtları kaydetmeye çalışır Özgün. Mesela name yapmaya çalışarak kaydeder ama olmayan haliyle. Biz de deriz ki ya sen bunu olabildiğince düz söyle, temiz söyle, sade söyle. Çünkü onun da bir dinleyicisi var ve sen yapamadığın bir şeyi yapmaya çalışarak değil, yaptıklarınla var olarak çok daha kolay şarkı söylersin. Şimdi İlhan Şeşen dikkat ederseniz nerari da 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 ta da ta 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 ta, dümdüz şarkı söylüyor aslında. Ama o düzlüğün içinde size yorumlarla, ufak vibratolarla sürekli bir duygu veriyor. Dikkat edin. Sana gülüm demiştim ya, hani bu son demiştim ya. Hani bu son demiştim ya. Ya parçalar herkes biliyor ayrı mesela. Sana gülüm demiştim ya. Tamamen boğazında kalıyor. Dedim ya, müthiş şarkıcı tekniği olan veya müthiş entonasyon olan bir şarkıcı değil ama çok güzel besteleri olan ve direkt, belki de en güzel tarafı bu bestelerin en büyük karakteri de yazdığı sözlerin kalitesiyle de alakalı. Yazdığı sözler o kadar direkt ve kolay ulaşıyor ki size. O nedenle Barış Manço örneğiyle de çok benzeşen bir şey. Barış Manço'nun da öyle bir tarzı vardı çünkü. Çok direkt sözler söyleyen. Söylediği kısa bir sözdür ama size kolay geçer gibi. Hani bu son demiştim ya. Yani vibrato da yok bakın. Hep beraber. Sarılınca sahilde titreyen, sevişince benimle sabahlara dön. Gideceksin eğer gelirim diye, bir daha geri gelme. Ya bir daha geri gelme. Diksiyon acayip dikkat edilmiş. Elde ne varsa sende kalsın. Umut
Umurumda değil eller alsın. Tam konuşur gibi yazılmış besteler. Ya, İlhan Şeşen'in tabii en önemli tarafının bestecilik olduğunu unutmamak lazım. Kesinlikle unutmamak lazım. Çünkü o söz ve beste kullanışı size en samimi ve kolay gelen şey. Kendi yaptığı beste tarzı kendi okuyuşunu kolaylaştırıyor. Hikaye o. Kolay bir şey değil. Yani kolay olmayan kısmı bu zaten. O kadar zararım olsun varsın, geri hiçbir şey verme, bir daha geri gelme. Şarkı çok güzel. Genel olarak zaten İlhan Şeşen'in Gülden hikayesi. Size yaptığım ilk Bu en son konserleri bunlar ama. böyle gül Bayağı böyle koyu bir renk, bas bariton artık. harfi yapmıyorum Yaşlılık döneminde daha da koyu bir renk tabii ki. madem gitar çalıyorum da plak Ama hikaye galiba bu ya. bitmiyor ki şu dünyada bir tek arzum gencecik biraz daha Burada bir hikaye anlatıyor ama ya. Tam İlhan Şeşen canlı desek bakalım başka neler çıkar. La ra 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 ra. TRT Müzik'te bir canlı akustik performans. Sensiz olmaz ya. İnanılmaz bir şarkı değil mi şu ya? Ben ilk dinlediğim günden itibaren beni vurmuş parçalamıştır bu şarkı yani. Çok severim abi. Kolay. Çok kolay ama ya zaten hikayesi o Özgün. Bir şarkı ne kadar kolay gibi görünen duyguda olursa o kadar çabuk alınıyor. Ya bunu yapmak çok zor ama. Kolay gibi gözüküyor sadece. Yani sadeliği bulmak çok zor. Hani şeydir yani maniler çok biliyorsun. Bizim edebiyatımızın çok önemli bir yeridir mani. Çok sade bir şeydir mani. Kolay bir şeydir ama herkese hitap eder gibi. böyle Gelsin. bugünlerde böyleyim, ister kal ister git, tarifsiz kederdeyim. Gösterdin aşkın ucunu, öyle bıraktın gittin, Yakıyor ya. bana attın suçunu, davayı ben kaybettim. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Perişan eder adamı ya. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Çok güzel değil mi ya? Şu kadar bir melodi. Name yok. İçinde arabesk yok. Hani acitasyon yok. Yok oğlu yok. Hiçbir şey yok. Sade bir hikaye var. Hani gösterdin aşkın ucunu öyle bırakıp gittin. Bana attın sıçı davayı ben kaybettim. Mesela çok yalın ve net hep o maninin hissini veren. Ama müzik gösterdin aşkın ucunu öyle bıraktın gittin. Bana attın suçu davayı ben kaybettim. Tane tane ah olmaz. Olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Sanki bir yalvarış gibi de var. Çok acayip. Ne? Aşk tanımaz gece gündüz, birbirine katar gider. Ne bahar dinler ne güz, güze bahar katar gider. Ben böyle aşk görmedim, daha neler görmek var. Ne istedin de vermedim, başka nasıl sevmek var. Üf. Ah olmaz, olmaz, sen Ya bazı işte şarkıcıyı şarkıdan ayıramıyorsunuz. Yani şarkıcı sesini besteleriyle var etmiş.
O nedenle yayının başına geri dönün. Özgün, bu yayın adı bu olsun. Not alayım hocam. Evet. Sesi besteyle var etmek diyelim bu yayın adına. Çünkü hani bu çok zor bir şey. Ama yayın başında anlattığım buydu. Yani siz birçok cover şarkı söyleyebilirsiniz. Sesinizi hep onlarla göstermeyi deneyebilirsiniz. Ama kendi sesinizi eğer bestenizle, kendi duygunuzla, sizle ifade etmeyi başarırsanız o zaman işte böyle İlhan Şeşen gibi bir efsane oluyorsunuz yani. Kaç yaşında mesela bu kaydı yaparken, değil mi? Yani etkileyiciliğinden hiçbir şey kaybetmemiş. Çok acayip bir şey. Yani ömrünüz boyunca müzik yapma şansına sahip oluyorsunuz. Böyle bir şansı kim verir size yani? O nedenle 20'li yaşlardaysanız, hatta 15'li 16'lı yaşlardaysanız lütfen kendi müziğinizi bulmaya çalışın. Kendi söz öbeklerinizi bulmaya çalışın. Diksiyon çalışın. İyi diksiyonunuz olursa kelimeleri de Türkçeyi doğru ifade eder bir şekilde kullanıp bestelersiniz. O zaman işiniz daha kolay olur. Yoksa hep böyle bir şeylerden aparma, bir şeylere benzeyen şeyler çok kısa sürede var olup ve yok olur. Uzun yıllar sizi taşımaz. Ve taşımıyor da. Türkiye'de kurulan çok şey, çıkan çok şarkıcı, çok grup bir süre sonra tamamen yok oldular. Hiç geleceğe taşınmadılar. Ama işte bunu var etmeyi başaranlar, tamamen bunlara dikkat edenler, özellikle bakın diksiyona çok önem veriyorum. İlk defa yani İlhan Şeşen'le diksiyonun önemini konuşabiliriz. Mazhar Fuat Özkan'da da vardır. Çok benzer ekollerdir. Yani Türk insanına müzik yapacaksanız bu çok kritik bir noktaya geliyor. Çünkü Türkçeyi iyi anlaması gerekiyor karşıdakinin. O bütünlükle beste yapıp sesinizi de defosuyla, eksiğiyle, eksiksizliği hiç önemli değil. Sesinizin büyüklüğü de önemli değil. Yani İlhan Şeşen'in burada söylediği aralık bir oktav civarında bile değil tam belki. Ama ifade ettiği duygu kocaman. Müzik ne için yapılıyor ki sanki yani? Geçen haftalarda söylemiştim, bir işi bir yarışma aracına çevirdiğiniz zaman işte o sesi çıkarayım. Ya yayın ortasında dinlediğimiz İspanyol şarkıcı flamenco söyleyen çok güzel. Sonuç? Harika falan performans. Ya sonuçta onu alıp yaşatıp saklıyor musunuz yani sizle beraber? O bir hikaye taşımak zorunda. Gerçek bir hikaye olmak zorunda. O başka bir şey. Dinlemesi çok zevkli. Böyle insanı dinlemek değil, konserlerini izlemek lazım. Allah rahmet eylesin. Ama dediğim gibi bazı insanlar Ya. ölümsüz. İlhan Şeşen ölümsüz bir şarkıcı. Buyur Özgüncüm. Benim de hocam bir 15 dakika falan baş başa sohbet etme imkanımız olmuştu. Çok naif, çok sakin konuşan bir insandı. O zaten müziğine yansımıştı. Öyle. Hiç ben yüksek sesli konuştuğunu görmemiştim. Hatta işte orada daha çok sizden söz etmiştik. O konuşmamızda da. Sizi anlatırken falan böyle heyecanı vardı. Ama asla onu yükselmiyordu. Evet izliyorum, takip ediyorum. İşte şans. Sohbetlerini falan diyordu. Biz de artık ne diyelim. O tam böyle pandeminin öncesiydi hocam. Sivas'tan sonraydı. 2018. Öyle bir konuşmamız olmuştu. Röportaj için sözleşmiştik. Daha sonra işte kanser sürecinde o iptal oldu. Röportaj. Evet. Yapamamıştık. Evet. Mekanı cennet olsun. Saygıyla anıyoruz tabii ki.